Hoş geldiniz. Günlük hayatta saçlarımızı şekillendirmek adına kullandığımız pek çok farklı formda bulunan kimyasal ve elektronik aletler var. Bunlardan aklıma gelenlerin saç dökülmesine doğrudan veya dolaylı bir etkisinin olup olmayacağını çeşitli mantıklar kurarak değerlendirelim. Son olarak da strese bağlı saç dökülmesini anlattığım videomda telajön eflümiumun dışında yakın zamanda stresin yol açtığı başka bir faktöre daha denk gelmiştim. Ondan da bahsedip bitireceğim. Geçenlerde Evrim Ağacı'nın bir shorts videosuna denk geldim. Videoda söylenilenleri hem yetersiz buldum hem de yaptığı çıkarım bana mantıklı gelmedi. Zaten en başta böyle bir konuyu bir gündelik shorts videosuna sığdırmaya çalışmak başlı başına bir hata. Orada da konunun en can alıcı kısmı değil, daha önemsiz olan kuruluk gibi başka faktörleri anlatılmış. Bana kalırsa çıkarımı da hatalı. Bu tarz sağlık konuları dikkatli anlatılmalı. Yüzeysel bir atıştırmalık shorts videosu ile insanları rehavete sokmak yanlış olur. Benim de bu konuda söyleyeceklerim var. Madalyonun iki yüzü var. Madalyonun diğer yüzünü de benden dinleyin. Kararı siz verin. Çünkü konu eksik anlatılmış ve konunun tek tarafıyla tüme varıma giderseniz hataya düşersiniz. Bu video üzerinden gidersek kendi videomun anlatımını da güzelce duraklara bölmüş olurum. Bana yardım etmiş olur. Durdura itirazım olan bölümleri açıklığa kavuştururken bir taraftan da bu duraklarda kendi faktörlerimi anlatarak yol üstündekileri aydınlatacağım. Hemen izlemeye başlayalım. Jöle sürmek saç döker mi dersiniz? Pek sayılmaz. Burada pek sayılmaz diyerek zan altında kalmamak için bir açık kapı bırakmak istemiş. Ama devamında jöle ile bütünleştirdiği örnekler çok nadir yapılan şeyler ve günümüzde yaşanan esas saç dökülmelerinin sebepleri bunlar değil. Keza aşırı çok jöleyle saçlarınızı burada jöle aşırı sürüyoruz çok ama. gererseniz çekme alopasisi denen bir saç dökülmesi yaşayabilirsiniz. Günümüzde saç dökülmesi yaşayan kaç erkek var ki saçını jöle ile memoli gibi gerdirerek yapıştırma kaynaklı saç kaybı olsun. Saçını gerdirenler daha çok kadınlar oluyor ve onlar da saçını tokayla toplarken gerdirir. O bile eğer bir hostes değilseniz bunu her gün yapmak gibi bir alışkanlığı olmayanlar için yine ana dökülme kaynaklarından birisi olmadığı için o videonun konusu olması yersiz olmuş diye düşünüyorum. Yani iş çekme alopasisine gelene kadar saç şekillendiriciler için gösterilmesi gereken çok kritik faktörler var. Isı gibi, tıkanıklık gibi. Bugün esas üzerinde duracağım iki madde bunlar. İlk olarak kimyasal saç şekillendiricileri ele alalım. Aklımdakileri sıralıyorum. Hepsinin yarattığı durum aynı olduğu için tek bir başlık altında aynı faktör üzerinden, yani yol açtıkları tıkanıklık üzerinden anlatacağım. Hızlıca kimyasal şekillendiricilerden bazılarını listeleyelim. Jöle, krem wax, toz wax, köpük, saç spreyi, briantin. Bu saydıklarımın zararsız olarak düşünülmesinin sebebi saçın sadece uçlarına ve ortalarına sürüldüğünden ötürü saç tipleri ve saç derisi ile temas etmediğini düşünmektir. Ama şu var, saç ve deri sağlığınızı zayıflatarak saç dökülmesine sebep olan hastalıkları tetikleyebilirsiniz. Mesela işiniz bittiğinde saçınızdaki jöleyi temizlemiyorsanız, jölelerin hızlı kurumasını sağlayan alkol, kıl köklerinizi sağlıklı tutan sebum dediğimiz yağ salgısını bozarak ve derinizi kurutarak uzun vadede saçlarınızın daha kolay dökülmesine neden olabilir. Burada aslında işimiz bittiğinde saçımızdaki jöleyi temizleme konusunda çok haklı. Hatta bunun bir sonucu olarak jölenin saçlı deriye kadar ulaşabileceğini öngörerek konuşmuş. Fakat sebum denilen yağ salgısını bozması ve deriyi kurutması gibi nispeten daha zayıf faktörleri anlatması izleyicileri gereksiz bir rahatlığa sürükleyebilir. Daha ciddi bir faktör olsa onu söylerdi diye düşünür çünkü izleyici zihin genellikle. Hemen bu konudaki daha ciddi olan faktörü anlatalım ve Evrim Ağacı videosuna biraz katkıda bulunalım. Az önce saydığım kullandığımız saç şekillendirici kimyasalların pek çok formu var. Mesela jöle yarı likit yarı katı formda diye düşünebiliriz. Aynı şey krem wax ve briantin için de geçerli. Briantin daha çok Yeşilçam döneminin jölesi diyebiliriz. Tabii ki o dönemden yarım asır daha önce kullanıma başlandı. Onun olayı daha çok şekillendirirken parlaklık vermesiydi. 90'lı yıllardan sonra jölelerin yaygınlaşmasıyla birlikte artık pek kullanılmıyorlar. Köpük ve saç spreyine de dümdüz likit diyebiliriz. Yani sıvı formdalar. Fakat esas sıkıntı şu: hangi formda oldukları fark etmeksizin saçta uzun süre kaldıkları vakit, saçta deriye doğru akmaya başladıkları vakit hepsi bir sıvı gibi davranıyor. Hemen günlük bir olay örneği üzerinden anlatalım. Şehirdeki günlük bir iş koşuşturmacasının öncesinde evden çıkmadan jöle süren birisi dışarı çıktığında hem işe giderken hem de işteki saatler süren aktif bir tempodan ötürü terlemeye başlıyor. Bu ter saçlı derideki gözeneklerden çıkıyor ve bildiğimiz gibi terimiz tuzludur ve tuz iyi bir çözücüdür. Çeşitli sektörlerde bileşenlerin içine kimyasalları çözücü desteği olarak da kullanılan bir elementtir sodyum. Örneğimizdeki kişinin saçlı derisi terlediği vakit bu ter ilk olarak kıl kökünden başlayarak saç üzerindeki yolculuğuna başlar. Tıpkı bir kağıt havlunun ıslatılması sonrası ıslaklığın kağıt havludaki ıslak olan taraftan kuru olan bölgelere emilme yoluyla yayılması olduğu
olayı gibi bu tuzlu ter kökten uca doğru saçı ıslatarak ilerler. Saçı tuzla ıslattığı için yol boyunca saçın orta ve uç kısımları boyunca saçta tutulan yapışılı haldeki kimyasalın bir bölümünü çözerek yer çekiminin de etkisiyle terle karışık olarak yeniden kıl köküne indirmesine neden olur. Esas amacı saçın görünen kısımlarında asılı kalması olan bu şekillendiriciler bu yolla saçlı deriye de bulaşmış olur. Terleyince saç spreyi gibi şekillendiricilerin etkisinin azalmasının ardındaki sebep zaten bildiğimiz gibi budur. Bu bireyin sürdüğü şekillendirici jöle de olsa aynı durum. Katı formdaki toz wax içinde, krem formdaki ürünler içinde, köpük ve saç spreyi gibi sıvı olan şekillendiriciler içinde aynı durum gerçekleşir. Sonuç olarak hepsi terle birlikte saçtaki tutunduğu bölgeden çözünerek saçlı deriye yayılacak ve saç köküne ulaşarak saçlar için oksijen, vitamin, mineral, elektrolit gibi besinler taşıyan kılcal damarların girişini zamanla düzenli kullanımda tıkayarak saçın kökten gelen besinini kısıtlayarak zayıflamasına neden olacaktır. Bu durum esas saçını bu haliyle yıkamadan yatanlarda şiddetli olur. Çünkü o oluşan tuzlu kimyasal çözelti saatlerce saçlı derice gece boyunca yayılarak duruyordur. Daha da yayılmasının sebebi gece başımızı yastığa koyduğumuz vakit normal şartlarda da yastıktan ötürü saatlerce hava alamadığı için saçın terlemesidir. Bu da gündüz oluşan kurumuş kimyasal karışımla birleşerek saçlı deride emilmeden kalan kurumuş haldeki kimyasalı da tekrar ıslatarak gözeneklerin emmesine neden olur. Yazın daha sıcak olması sebebiyle hem gündüz hem de gece terlemelerinin sıklığı arttığından bu durumun daha da sık yaşanmasına sebep olur. Özetle kimyasal saç şekillendiriciler doğrudan olmasa da dolaylı yoldan bir dökülmeye neden olabilir. Saçınızı bu işlemden ne kadar süre sonra yıkadığınız, bu sürece ne kadar uzun süre maruz kaldığınız bu kaynaklı bir dökülme yaşayıp yaşanmayacağını belirler. İlk ana faktörümüz olan tıkanma faktörünü anlattık. Videodan devam edelim. Saç dökülmesinin evrensel olarak ana nedenleri genler, hastalıklar ve hormonlar. Dışarıdan fiziksel bir müdahaleyle saçlarınızı dökmeniz veya saç çıkarmanız çok ama çok zor. Kendisi az önce jöle ile saçın gerilmesi kaynaklı çekme alopasisinden bahsetmişti. Bu fiziksel bir müdahaleye girmez mi mesela? Bu germenin jöle ile yapılan versiyonu çok nadir. O yüzden örnek olarak daha yaygın bir fiziksel uygulamayı vermesi daha uyarıcı olurdu. Tam da bu konuda fiziksel bir müdahale örneği verelim. İkinci ana faktör olan yüksek ısıyı değerlendirirken bu fiziksel çekmeyi de dahil etmiş olalım. Kuaförde fön çektirirken yüksek ısıyla saçlarınızı yaktırmayın. Özellikle erkek berberlerinde elde 360 döndürülen taraklar var. Bu tarakları döndürüp saçı tarağa dolarken diğer taraftan dipten uca fön makinesinin ucunu tamamen saça yapıştırıp müşterinin saçlı derisini acı içinde yaka yaka saçı doladığı tarağı bir yandan yukarı çekerken diğer yandan da fön makinesini yukarı çekiyorlar. O ortaokul terk barzoların saçınıza bunu yapmasına izin vermeyin. Onların aklı yaptığı hatanın farkına varacak durumda değil. Sırf basit görünen şu harekette bile pek çok kritik hata var. Hem saçı dolayıp kökten uzağa doğru çektirmek var. Hem de bunu yaparken saçlı deriye kadar değen bir son ayarda çalışan ve en yüksek sıcaklıkta saç köklerinizi yakan bir fön makinesi var. Bu iki hareket kıl köklerine zarar verdiği için kalıcı dökülmeye davetiye çıkarır. Keşke videoda jöleyi anlatırken çekme alopasisi üzerinden değil de tıkanma faktörü üzerinden anlatsaymış. Zira jölenin günlük kullanımında yol açabileceği dökülme gerilmeden ziyade kanalı tıkaması üzerinden ilerliyor. Jölenin pek sık rastlanmayan bir kullanım yöntemine örnek verildiği için bu yöntemle saçı gerdirmeyenler için jölenin pek bir zararı yokmuş gibi algılanmasına yol açabilir. Şimdi ikinci tür saç şekillendiricileri olan elektronik şekillendiricileri daha da detaylandıralım. Nedir bunlar? Bildiğimiz gibi saç düzleştirici, maşa, fön makinesi. Bunların zararı saça ısı işlemi uygulayarak kıl kökünü dolaylı yoldan etkileyebilmesidir. Fön makinesi örneğini az önce berber üzerinden vermiştim. Saçın direkt dibine tutarak döküyorlar. Fakat diğer iki alet olan saç düzleştirici ve maşa saçın sadece görünen kısmına uygulandığı için yalnızca görünen kısmını yıprattığı düşünülüyor. Bu yüzden de fön makinesi gibi göstere göstere yapmadığı için gözümüzde daha masum gözüküyorlar ve daha sinsice çalıştıkları için dökülmeyi de dolaylı yoldan yapıyorlar. Tıpkı ıslaklığın yayılması örneğinde olduğu gibi ısının da yayılma prensibi aynı ve bizler çoğu zaman ısının bir noktaya doğru yayılmasını göz ardı ediyoruz. Saç ince bir yapıdır ve bu nedenle ısıya doyması ve üzerinden ısının iletimi kolaydır. İstediğimiz şekli verdirebilmek için saç düzleştiricisinin sıcaklığını 200-220 derecelere kadar çıkartıyoruz. Bunu saçın köküne değil uç ve ortalarına yaptığımız vakit daha masum görünüyor. Ama o ısı nereye gidiyor sorusunu çoğu zaman atlıyoruz. Buhar işlemin uygulandığı noktadan çıkıyor fakat ısı saç üzerinden saç boyunca yayılıyor. Saçın uçlarına ve ortasına uygulanan 200-220 derece yol boyunca ne kadar sönümleniyor pek bilemeyiz. Ama saçın ince bir doku olduğu düşünülürse
düşünülürse bu denli yüksek sıcaklıkları 10-15 santimlik saç boyunca tamamen sönümlemek biraz zor olsa gerek. Ya özellikle yaşlı ve orta yaş fakülte dekanı Yardoç teyze saçları olan Pixie Haircut ve genç animeci ve punkçı kız erkeklerin kısa saçlarında bu durum saç köküne birkaç santim yakınlığa kadar düşebiliyor. Ben zannetmiyorum ki 200 derece sıcaklık yol boyunca kaybolsun da doğrudan saç köküne kadar ulaşamasın ve orayı kökten yakıp bir zararı dokunmasın. İlla da düzleştirici ve maşa kullanmanız gerekirse size tavsiyem düzleştireceğiniz kısmın altında kalan tutamı işaret ve orta parmağınızın arasına alıp kıstırın. Isı köke doğru giderken yolda parmaklarınızın üzerinden geçmek zorunda kalsın. Bu sayede elektronik devrelerdeki direnç misali gücü bir miktar zayıflatarak köke ulaştırmış olursunuz. Genellikle maşayı sardığımız veya düzleştirmeyi yaptığımız alan dışındaki kalan saçın normal serinlikte olduğunu hissederiz dokununca. Elimize sıcak gelmese de bu kıl kökü gibi ufak bir yapıyı kalıcı olarak tahrip etmek için ciddi bir ısı olabilir. Bunu bilemeyiz. Ben sadece elektronik şekillendiriciler için de ihtimalleri söylüyorum. Sadece saçın görünen kısmını yıpratır şeklinde bir düşünce hakim çünkü. Bir de böyle düşünelim diye farklı bir bakış açısı getirdim. Sonuç olarak elektronik saç şekillendiricilerin de saç dökmesi tıpkı kimyasal şekillendiricilerde olduğu gibi ihtimaller dahilinde. Evet, saçları dökebilir. Peki saç şekillendiricilerin dökülme yaptığı üzerine neden yeterli bilimsel makale vesaire olmadığı söyleniyor? Çünkü bahsettiğim kimyasalların saç damarlarını tıkaması ve ısının saç köküne kadar ulaşmasını araştırmak gibi konular aşırı detaycı düşüncelerdir. Bilim ağırlıklı olarak daha faydacıl makro konuları ele aldığı için o tarz makro konularda belirli bir noktaya kadar bazı noktaları aydınlatmadan bu tarz daha önemsiz olarak görülen detaycı mikro konular üzerinde durmaya pek ödenek ayırmak istemiyor. Pek çok popüler konuda ilk keşfeden olmak gibi bir rekabet dönüyorken böyle bir araştırmaya ödenek ayırmak ilgilerini çekmemiş olabilir. Oralarda bir yerlerde keşfedilmeyi bekleyen gerçekler hakkında henüz milyon dolarlık ödenekler ayrılıp birilerinin aklına gelip bir araştırmaya henüz dökülmedi diye Evrim Ağacı dahil pek çok bilim anlatan kanal sizlere ortada bununla ilgili kayda değer bir çalışma yok, henüz zararı kanıtlanmış değil gibi şeyler söyleyerek istemeden de olsa izleyiciler tarafından zararsızmış gibi düşünülmesine yol açıyor. Ben her gün işe giderken saçıma jöle süreyim, en az 8 saatlik o koşuşturmaca boyunca gün boyu o jöle kafamda kalsın diye rehavete kapılırsanız 5 sene sonra tarak değiştirip daha sık dişli bir tarak kullanarak yaşamak zorunda kalabilirsiniz. Evrim Ağacı'nı ben de çok severim ama Evrim Ağacı'nın bu şekilde pek çok hatalı çıkarıma gittiği konuya denk geldiğim oldu. Hadi genel kültür konularında hatalar yapılması o kadar kritik değil ama sağlık alanında da bu hataları yapıyorlar ve bunun yapılması izleyicileri dönüşü olmayan yollara sokabilir. Bunu yaparken de kendilerini bir sağlık otoritesi kabul eden bir tavırda söylüyorlar. Abartmadıkça endişelenmenize gerek yok gibi sözlerinden bunu anlayabilirsiniz. Ama işi abartmazsanız sorun yok. İşi abartmazsanız da sorun olabilir. 3 saat boyunca yerinizde zıpladığınız bir düğün veya konser sonrasında deriye kadar inen kimyasalları düşünün. Çoğu yara kremi ve nemlendirici krem birkaç saatte tamamen emiliyor. Wax kremini cildin kaç saatte emmesini bekleyelim? Onu da birkaç saat içinde emmemez mi mesela? Sadece abartıp o saçta uyursak mı sorun olmalı? Onun dışında gerçekten sorun yok diyebilir miyiz? Spor salonuna gitmeden önce saçınızı spreyle dikip giderseniz spor boyunca terleyip az önceki etkiye kendinizi maruz bırakabilirsiniz. Haftada 5-6 kez spora gidildiği düşünülürse belki de herkes her spordan hemen sonra duş almıyor. Belki duşu yatmadan önce bırakıyor. Benim spordan sonra doğrudan iş yerine geçen tanıdıklarım da oldu. Bu örneklerde işi abartıp o saçla uyumak yok mesela. İyileşmek amacıyla krem sürüyorsunuz. Kremi cildin emeceğini kabul ediyorsunuz. Dediğim gibi çoğu krem birkaç saatte tamamen emiliyor. Nasıl ki bir kremi cildin emince size faydasının olacağını biliyorsanız diğer kimyasalları da cildin emerek bu kez size zararı olacağını düşünmek tamamen mantığa uygun. Bu 1+1-2'yi görmek çok mu zor? Demek ki gerçek hayatın içinden senaryoları düşünmeden konuşursak yaşanabilecekleri simüle edemediğimiz için o 1+1-2'yi de bu şekilde göremezmişiz ve göremeden hakkında video çekebilirmişiz. Evrim Ağacı gibi bilim kanalları bu tarz basit gibi görülen sağlık konularında hassas nüanslara dikkat etmeliler. Bunun dışında çoğu gerçekten güzel işler yapıyorlar. Son olarak strese bağlı saç dökülmesi hakkında henüz yeni öğrendiğim bir faktörü de hazır saç konusu açılmışken bu videonun sonuna ekleyeyim dedim. Strese bağlı yaşanan bu iki rahatsızlığı da not alıp araştırmak isteyebilirsiniz. İlk rahatsızlığın adı perifoliküler inflamasyon. Stresin saç foliküllerinin etrafında iltihaplanmaya yol açabildiği ve bunun da olağan folikül aktivitesini bozabildiği söyleniyor. İkinci rahatsızlık ise stres kaynaklı vazokonstriksiyon. Burada da vazokonstriksiyon yani kan damarlarının daralması kaynaklı saçlı deriye giden kan akışını azaltarak saç köklerine besin ve oksijen taşınmasının kısıtlandığı anlatılıyor. Bunun
Sonunda saç köklerinin telojen eflüvyum sonrasında yeniden aktif hale gelmek, doğal faaliyetlerini sürdürmek ve hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları besinleri alamamalarına neden olduğu söylenmiş. Yani size ilk tıkanma faktöründe anlattığım saç kökünü besleyen kılcal damarlar vardı ya. İşte stres bu damarları daraltabiliyormuş. Bu da saç için daha az kaynak demek. Sonuç olarak da saçların bebek tüyü gibi zayıflaması ve dökülmesi demek. Bunları da stres kaynaklı dökülmelere eklemiş olalım. Bu videoyu artık burada bitiriyorum. Bu konu hakkında anlatmam gereken her şeyi anlattım sanıyorum. Strese bağlı saç dökülmesi telojen eflüvyumu anlattığım videomu kanalında bulabilirsiniz. Telojen eflüvyum hakkında internetteki en kapsamlı kaynak o videodur. İlginizi çekerse beklerim.